Hadi hemen başlayalım. 7 numara. Büyük yırtılma. 2003 yılının soğuk bir Şubat sabahında New Hampshire'daki Dartmouth College'ın 3. katındaki küçük ofisinde 38 yaşındaki teorik fizikçi Robert Caldwell beyaz hesap kağıdının sol köşesine tek bir soru işareti çizdi. Sadece bir soru işareti. Üzerinde saatlerdir çalıştığı denklem dizisi ona hiç beklemediği bir şeyi söylüyordu. Evren zamanla yavaşlamayacaktı. Genişleyecekti. Ama bu genişleme bir gün evreni büyütmekle kalmayacak, onu parçalayacaktı. Masadan kalkmayı reddetti. Bekliyordu ki bir hesap hatası çıksın. Çıkmadı. 1990'lara gelindiğinde kozmolojinin neredeyse tamamı tek bir soruya kilitlenmişti. Evrenin genişlemesi ne zaman yavaşlayacak? Harvard'dan Caltech'e, Cambridge'den Moskova Devlet Üniversitesi'ne kadar onlarca araştırma grubu, kütle çekiminin bu genişlemeye fren yapacağını varsayıyordu. Edwin Hubble'ın 1929'da galaksilerin birbirinden uzaklaştığını göstermesinden bu yana geçen 70 yıl boyunca bu model kozmolojinin tartışılmaz temeliydi. Kütle çekimi kazanacak, evren ya durgunlaşacak ya da geri çöküşe geçecekti. Sonra 1998 geldi. Saul Pernater ve Brian Schmidt'in bağımsız süpernova çalışmaları tam tersini söylüyordu. Evren sadece genişlemiyordu. Giderek daha hızlı genişliyordu. Fizik bunun altında ezildi. Ve bu hızlanmayı formüle etmeye çalışan Caldwell, 5 yıl sonra çok daha karanlık bir kapıyı araladı. Büyük yırtılma teorisinin mekanizması şöyle düşünülebilir. Yavaşça gerilen bir lastik bant hayal edin. Bir noktada kopar. Ama bu benzetmeyi hemen bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Büyük yırtılmada kopan plastik veya metal değil. Uzay zamanın dokusunun kendisi yırtılıyor. Galaksiler önce birbirinden ayrılıyor. Ardından yıldız sistemleri dağılıyor. Atom çekirdeklerini bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet bile bu yayılmanın baskısına yenik düşüyor. Protonlar parçalanıyor. Kuarklar serbest kalıyor. Ve bunun ardından ne geldiğini sormak anlamsız. Çünkü ardından diye bir zaman dilimi kalmıyor. Caldwell'in modellerine göre bu yırtılma yaklaşık 22 milyar yıl içinde gerçekleşebilir. Soyut bir rakam. Ama şöyle ölçeklendirin. Evrenin şu anki yaşının yalnızca 1,5 katı kadar. Son 60 dakikada Güneş sistemi dağılıyor. Son saniyede dünya atomlarına ayrışıyor. Son 10 üzeri eksi 19 saniyede atomların kendisi yok oluyor. Caldwell bu hesapları bitirdiğinde ofis penceresinin dışında öğrenciler kampüste yürüyordu. Birisi kahve içiyordu. Hiçbirinin haberi yoktu. Siz bu cümleyi okuduğunuz anda karanlık enerjinin fantom enerji kategorisinde olup olmadığını hala bilmiyoruz. Bu tek belirsizlik evrenin sonunu ya da sonsuzluğunu belirliyor. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, büyük yırtılma bir dışsal felaket değil, bir asteroid değil, bir süpernova değil, bir çarpışma değil. Evrenin bizzat kendi içinde taşıdığı, doğasından kaynaklanan bir son. Peki eğer varoluş başından beri kendi sonunu içinde taşıyorsa, bu başlangıcın anlamı hakkında ne söylüyor? Evren bizi doğurdu. Ve belki de bu doğum zaten bir ölüm fermanıydı. Her şey yırtılır. Uzay yırtılır. Zaman yırtılır. Ve bu yırtılmanın ardında soruyu soracak ne bir zihin, ne bir bellek, ne de bir an kalacak. 6 numara. Evrenin hızlanarak genişlemesi. 1998 yılının soğuk bir Ocak gecesinde Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın loş bilgisayar odasında 49 yaşındaki astrofizikçi Saul Perlmutter monitöre eğildi ve ekrandaki veri noktalarını teker teker inceledi. Elindeki kalemle bir grafiğin üzerine düz bir çizgi çekti. Ardından verilerin gerçek eğrisini çizdi. İki çizgi ayrılıyordu. Gözlüklerini çıkardı ve tekrar taktı. Bekliyordu ki ölçüm hatası çıksın. Çıkmadı. Evren yavaşlamıyordu. Aksine giderek daha hızlı büyüyordu. 1920'lerden bu yana fiziğin temel varsayımı şuydu. Kütle çekimi evreni yavaşlatacak. Edwin Hubble galaksilerin uzaklaştığını gösterdikten sonra tek soru bu genişleme ne zaman duracak olmuştu. Princeton, Chicago, Cambridge ve Moskova'daki onlarca ekip büyük çöküş modelini test ediyordu.
Kütle çekimi er ya da geç kazanacak, evren içine çökecekti. Perlmutter ve bağımsız olarak Brian Schmidt'in ekibi tip 1a süpernovaları kullanarak bu yavaşlamayı ölçmeye girişti. Her ikisi de tam tersini buldu. Gece içinde iki farklı ekip, iki farklı veri setiyle aynı sonuca ulaşmıştı. Birbirlerine inanmak istemediler. Verilere inanmak zorunda kaldılar. Tip 1a süpernovaları fizikçilerin standart mumlar dediği nesneler. Her biri yaklaşık aynı parlaklıkta patlar. Bu yüzden ne kadar soluk görünüyorlarsa o kadar uzakta oldukları anlaşılır. Tıpkı bir dedektifin uzaktaki fenerin parlaklığından mesafeyi tahmin etmesi gibi. Ama bu benzetmeyi bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Uzak süpernovalar beklenenden daha soluk çıkıyordu. Bu onların beklenenden daha uzakta olduğu anlamına geliyordu. Evren o süpernovalara biz bakana dek beklediğimizden daha fazla büyümüştü. Ve bu büyümeyi sürükleyen şeyi kimse göremiyordu. Ona karanlık enerji dedik. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Gözlemlenebilir evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı çapında. Bu genişleme öyle hızlanıyor ki gözlemleme sınırımızın ötesindeki galaksiler bizden ışık hızından daha hızlı uzaklaşıyor. Aralarındaki mesafe öyle artıyor ki onlardan gelen ışık bize hiçbir zaman ulaşamayacak. 1 trilyon yıl sonra gökyüzünde Samanyolu dışında tek bir galaksi görülemeyecek. Evren o kadar boş, o kadar ıssız olacak ki o dönemin varlıkları eğer varsa büyük ihtimalle evrenin genişlediğini bile bilemeyecek. Tüm kanıtlar yok olacak. 1998'de Berkeley'de bu sonuçlar ekrana geldiğinde kampüste başka bir ekip öğle yemeğine çıkıyordu. Tam şu an her yön boyunca saniyede onlarca kilometre hızla genişleyen bir uzay zamanın içinde oturuyorsunuz. Bu hız artıyor. Fark edemiyorsunuz. Çünkü kütle çekimi yerel ölçekte hala hükmediyor. Ama kozmik ölçekte çoktan mağlup olmuş durumda. Fakat korkunç gerçek şu. Bu genişlemeyi durduracak hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey. Eğer evren sonsuza dek hızlanarak genişliyorsa bu onu ne yapıyor? Bir varlık mı? Bir süreç mi? Yoksa başı ve sonu olan ama hiçbir anlamı bulunmayan boş bir hareket mi? Büyüyor, hızlanıyor, durmayacak. Evren hiçbir şeyi istemeden, hiçbir amaca hizmet etmeden, hiçbir gözlemciyi umursamadan genişlemeye devam ediyor. Ve bu genişlemenin tek destekçisi içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir karanlıktır. 5 numara. Karanlık enerjinin keşfi. 1917 yılının erken bahar aylarında Berlin'deki Prusya Bilimler Akademisi'nde 37 yaşındaki Albert Einstein tahtanın önünde durdu ve denkleminin sonucuna uzun süre baktı. Elindeki tebeşiri kaldırdı, bir terim daha ekledi. Yunanca bir harf. Lambda. Ekledi çünkü denklem olmadan evreni sabit tutmuyordu. Duraksadı, adım geri çekildi. Bekliyordu ki bu ekleme zarifçe işe yarayacak. Yarıyordu. Ama yanlış bir nedenden ötürü. Einstein 1917'de genel görelilik denklemlerine kozmolojik sabiti eklediğinde evreni statik tutmak istiyordu. Ne genişleyen ne de büzülen, durağan bir kozmos. Ama 1929'da Hubble galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gösterince Einstein bu terimi çekti ve hayatımın en büyük hatası dedi. Lambda silindi. Onlarca yıl boyunca Princeton, Cambridge ve Sovyetlerdeki kozmoloji okulları statik evren modelini tarihe gömdü. Evren genişliyordu. Bu tartışmasızdı. Tek soru bu genişlemenin hızlanıp hızlanmadığıydı. 1998'de iki bağımsız ekip Perlmutter ve Schmidt süpernova verileriyle hızlandığını kanıtladı. Ve bu hızlanmayı açıklayabilecek tek matematiksel terim Einstein'ın yıllar önce sildiği o lambdaydı. Hata geri döndü ama bu sefer kimse onu silmedi. Karanlık enerji boş uzayın içinde barındırdığı bir enerji olarak tarif ediliyor. Hiçbir şeyin olmadığı yerde bir enerji. Şöyle hayal edin. Tamamen boş, mükemmel biçimde izole edilmiş bir kutu. İçinde ne madde, ne ışık, ne de parçacık var. Ama o hiçlik enerji taşıyor ve bu enerji kutuyu sürekli dışarıdan itiyor. Şimdi bu benzetmeyi bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Uzay büyüdükçe bu enerji seyrelmek yerine sabit kalıyor.
Madde seyreldikçe yoğunluğu düşer. Enerji seyreldikçe yoğunluğu düşer. Ama karanlık enerji öyle değil. Uzay ne kadar genişlerse genişlesin enerji yoğunluğu aynı. Bu bilinen termodinamiğin ve madde fiziğinin her alışkanlığıyla çelişiyor. Evrenin toplam enerji bütçesinin %68'i karanlık enerji, %27'si karanlık madde. Biz tüm galaksiler, yıldızlar, gezegenler, okyanuslar, siz ve ben ve insanlık tarihi yalnızca %5. Evreni etkileyen şeylerin %95'ini ne görebiliyoruz, ne ölçebiliyoruz, ne de anlayabiliyoruz. 2003'te NASA'nın WMAP uydusu bu rakamları netleştirdiğinde Washington'daki NASA merkezinde basın toplantısı hazırlığı yapılıyordu. Koridorda birileri fotokopi çekiyordu. Bu metni okurken fizik tarihinin en büyük tahmin hatasının tam içinde yaşıyorsunuz. Kuantum alan teorisi karanlık enerjinin değerini hesaplıyor. Ama bu hesaplama gerçek değerden 10 üzeri 120 kat büyük çıkıyor. Teorinin tahmin ettiği şey gözlemlenen şeyin katrilyonların katrilyonunun katrilyonu kadar büyük. Bu insanlığın ürettiği en kötü bilimsel tahmin. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki bu kadar büyük bir tahmin hatasının olması ya teorinin tamamen yanlış olduğu ya da karanlık enerjinin anlayamadığımız biçimde kendini gizlediği anlamına geliyor. Her ikisi de eşit ölçüde rahatsız edici. Eğer evreni yöneten gücün %68'ini bir formüle bile sığdıramıyorsak, fizik dediğimiz şey gerçekten evrenin dili mi? Yoksa sadece onun gölgesinde bulduğumuz birkaç kelime mi? Göremiyoruz, anlayamıyoruz, durduramıyoruz. Evreni sürükleyen enerji adlandırılamamış, ölçülememekte ve hiçbir zaman tutturulamamış bir denklemin içinde kaybolmuş durumda. Ve bu denklem her geçen yıl daha da büyük bir karanlığa açılıyor. 4 numara. Mermi kümesi. 21 Ağustos 2006 sabahının erken saatlerinde Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nin astrofizik bölümünde 34 yaşındaki araştırmacı Doug Clough, Chandra X ışını teleskobu verilerini ekrana açtı. İki galaksi kümesinin çarpışma görüntüsünü aldı. X ışını emisyonunu mor renkle, kütle çekimsel mercekleme haritasını mavi renkle üst üste bindirdi. İki renk çakışmıyordu. Mor ve mavi birbirinden ayrı yerlerdeydi. Kütle maddenin olmadığı yerdeydi. Eğildi. Ekrana yaklaştı. İşaret parmağıyla iki rengin ortasındaki mesafeyi ölçtü. Bekliyordu ki bir yazılım hatası çıksın. Çıkmadı. 1930'lardan bu yana fizikçiler galaksi kümelerinin görünenden çok daha fazla kütleye sahip olduğunu biliyordu. Fritz Zwicky bu anomaliyi 1933'te Koma kümesinde tespit etmiş ve karanlık madde kavramını literatüre sokmuştu. Ama Zwicky'nin tespiti 10 yıllarca kenara itildi. Egzantrik bir İsviçrelinin abartılı iddiası olarak değerlendirildi. 1970'lerde Vera Rubin galaksilerin dönme eğrilerini ölçerek konuya dönüp onun haklı olduğunu gösterdi. Ama karanlık maddenin varlığı hala dolaylı kanıtlara dayanıyordu. Bir grup bilim insanı Mont, değiştirilmiş Newton dinamiği adlı alternatif teoriyi savunuyordu. Belki karanlık madde yoktu. Sadece kütle çekimi yasaları büyük ölçeklerde farklı davranıyordu. Bu tartışma 10 yıllarca sürdü. Clough'un 2006 verileri tek bir günde bitirdi. Mermi kümesi yaklaşık 3,4 milyar yıl önce iki galaksi kümesinin kozmik ölçekteki çarpışmasıyla oluştu. Çarpışmada şu oldu. Görünür madde, galaksiler arasındaki devasa sıcak gaz bulutları yavaşladı ve merkezde birleşti. Bunu bir dalganın kıyıya çarptığında köpüğün ortada kalması gibi düşünebilirsiniz. Ama bu benzetmeyi bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Kütle çekimsel mercekleme haritası, yani uzak ışığın en çok büküldüğü nokta, gazın bulunduğu yerden tamamen farklı bir yerdeydi. Kütle maddenin olmadığı yerdeydi. Görünmez bir şey görünür maddeden bağımsız hareket etmişti. Sanki iki nesne birbiriyle dans edip sonra hayalet olanı bedenini arkada bırakmış gibiydi. İki galaksi kümesinin toplam kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 1 katrilyon katı. Çarpışma süreci 100 milyon yıl boyunca devam etti. Bu dünyanın tüm jeolojik tarihinin %2'sine denk.
Ama çarpışmada görünür madde, tüm yıldızlar, tüm gezegenler, tüm gazlar toplam kütlenin yalnızca %15'ini oluşturuyordu. Geri kalan %85 birbirinin içinden sanki diğerini hissetmiyormuş gibi geçip gitti. Birbirini görmeden, dokunmadan. Clough bu sonuçları Physical Review Letters'a gönderdiğinde editör günler geçiremeden kabul etti. O gün Arizona'da Eylül güneşi parlıyordu. Şu saniyede bu odada vücudunuzdan mermi kümesinin kanıtladığı türden karanlık madde parçacıkları geçiyor olabilir. Saniyede on binlercesi. Hiçbiri sizi hissettirmiyor, hiçbiri yavaşlamıyor. Fakat korkunç gerçek şu: mermi kümesi alternatif teorilerin tamamını devirdi ve karanlık maddenin var olduğunu kesin biçimde kanıtladı. Ama bu maddenin ne olduğu konusunda bize tek bir kelime bile söylemedi. Sıfır bilgi. Elimizde kesin bir kanıt var. Adını koymak zorunda kaldığımız bir şeyin varlığını ispat ettik. Ama o şeyin özünü, bileşimini, neden var olduğunu bilmiyoruz. Kanıtlamak ile anlamak arasında kozmik bir uçurum var ve biz o uçurumun kenarında duruyoruz. Var, gerçek, bilinmez. Evrenin en baskın maddesi bize yalnızca başka şeylere yaptığı etkiyi gösteriyor ve bu onu anlamadığımızın değil, sadece gölgesinin farkında olduğumuzun kanıtı. 3 numara. Kütle çekimsel merceklenme. 1979 yılının soğuk bir Mart gecesinde New Mexico'daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'nin karanlık gözlem kupolasında 41 yaşındaki astronom Dennis Walsh teleskop görüntüsünü kalibre ettikten sonra ekrana baktı ve donup kaldı. Birbirinin aynısı iki kuazar yan yana. Bir kuazarın ikizi olmazdı. Gözlüklerini çıkardı, sildi, taktı, görüntüyü yeniden aldı. Aynı iki parlak nokta aynı yerde. Bir masaya yaslandı, bekliyordu ki teleskop yazılımında bir hata çıksın. Çıkmadı. Baktığı şey gerçekti. Einstein 1936'da kütle çekimsel merceklenmeyi teorik olarak öngörmüştü. Büyük kütleli nesnelerin uzay zamanı büktüğünü ve bu bükülmenin geçen ışığın yolunu eğeceğini hesapladı. Ama makalesinin sonuna şunu yazdı: bunu gözlemlemek neredeyse imkansız. Ve bu notu düşüp geçti. Yarım yüzyıl boyunca hiç kimse gerçek anlamda bu etkiyi gözlemleyemedi. 1979'da Walsh ve ekibi Q0957 artı 561 adını verdikleri çift kuazarın aslında tek bir kuazar olduğunu anladı. Aralarındaki bir galaksi kümesi bu kuazarın ışığını iki ayrı yoldan bükerek dünyaya ulaştırıyordu. Einstein'ın neredeyse imkansız dediği şey tesadüfen gerçekleşmişti. Ve bu kozmolojinin en güçlü araçlarından birinin kapısını açtı. Kütle çekimsel merceklenmeyi şöyle düşünebilirsiniz. Büyük kütleli bir nesnenin çevresinden geçen ışığı cam bir mercek gibi büktüğünü. Ama bu benzetmeyi derhal bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Cam mercek ışığı maddenin içinden geçirerek büker. Kütle çekimsel mercekleme ise uzay zamanın geometrisini büker. Işık boşlukta düz gidiyor ama yol eğri olduğu için ışık da eğri gidiyor. Ortada madde yok, cam yok, ayna yok. Sadece eğrilmiş bir geometri ve bu geometri bize milyarlarca ışık yılı ötedeki nesneleri görünür kılıyor. Yoksa göremeyeceğimiz nesneleri. James Webb Uzay Teleskobu'nun Temmuz 2022'de yayımladığı ilk görüntüde SMHS 0723 galaksi kümesinin çevresinde onlarca galaksinin merceklenmiş ve çarpıtılmış görüntüsü seriliyordu. Bu görüntüdeki galaksilerden birinin ışığı 13,1 milyar yıl önce yola çıkmıştı. Evren o zaman yalnızca 600 milyon yaşındaydı. Güneş yoktu, dünya yoktu, yaşam yoktu. Bu fotonlar yolculuklarına başladığında uzayda hiçbir insan gözü onları görmek için yoktu. 2022'de Houston'daki NASA merkezinde görüntü ekrana geldiğinde dışarıda sıradan bir Temmuz öğleden sonrasıydı. Trafik vardı. Bir yerde biri kahve siparişi veriyordu. Bu cümleyi okuduğunuz an başka bir galaksiden yola çıkmış fotonlar tam şu anda bir galaksi kümesinin kütle çekimsel alanından geçerek yön değiştiriyor. Hiçbir amaç taşımadan, sizi hiç önemsemeden. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki,
Kütle çekimsel merceklenme bize evreni gösteriyor. Ama gösterdiği şeyin gerçek mi yoksa uzay zamanının çarptırdığı bir yansıma mı olduğunu bilemiyoruz. Teleskoplarımız eğri bir aynaya bakıyor ve biz buna gözlem diyoruz. Eğer ışığın yolu eğri ise ve biz sadece bu eğri yoldan gelen bilgiye ulaşabiliyorsak, evren hakkında gerçekten ne biliyoruz? Gözlemek mi gerçeği verir yoksa sadece geometrinin bize izin verdiği versiyonu mu? Eğri ışık, eğri uzay, eğri gerçek. Evrenin en güçlü teleskobu uzay zamanın kendi eğrilmesidir ve bu teleskop bize doğruyu değil, bükülen bir versiyonu gösteriyor. 2 numara. Kayıp kütle problemi. 1933 yılının geç sonbaharında Pasadena'daki Caltech'in küçük hesap odasında 35 yaşındaki İsviçreli astrofizikçi Fritz Zwicky not defterine hızla bir denklem serisi yazdı ve son satırın altını o kadar sert çizdi ki kalem kağıdı geçti. Koma kümesindeki galaksilerin yörünge hızlarını hesaplamıştı. Galaksiler çok hızlı dönüyordu. Eğer kümedeki toplam görünür kütle bu kadarsa bu hız imkansızdı. Galaksiler çoktan dağılmış olmalıydı. Ama dağılmamışlardı. Bekliyordu ki formülde bir hata bulsun. Bulamadı. Defter sayfasına tek bir kelime yazdı. Dunkel Materie. Karanlık madde. Zwicky bulgularını 1933'te yayımladı. Kimse aldırmadı. 1960'lara gelindiğinde Carnegie Enstitüsü'nden Vera Rubin spiral galaksilerin dönme eğrilerini ölçmeye başladı. Newton mekaniğine göre galaksilerin dış kenarları iç kısımlardan daha yavaş dönmeliydi. Tıpkı Güneş sisteminde dış gezegenlerin daha yavaş yörüngede dolaşması gibi. Rubin ölçtü. Dış kenarlar yavaşlamıyordu. Aynı hızda dönüyordu. Farklı galaksilerde ölçtü. Aynı sonuç. Tekrar ölçtü. Aynı sonuç. Galaksileri bir arada tutan görünür maddeden çok daha büyük ve görünmez bir kütle vardı. Rubin bu bulgularını 1970'lerin başındaki bir konferansta sunduğunda ön sıradaki bir meslektaşı "Bu mümkün değil" diye itiraz etti. Rubin veriyi yeniden gösterdi. Veri değişmemişti. Meslektaş sustu. Kayıp kütle problemini şöyle hayal edin. Elinizde dönen bir çark var ama çarkı çevirmeye yetecek kadar ağırlık görünmüyor. Bir şey var, ağır ve gerçek ama göremiyorsunuz. Ama bu benzetmeyi bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Bu görünmez kütle sadece miktarı itibariyle büyük değil. Elektromanyetik tayfın hiçbir bölgesinde kendini göstermiyor. Işık yaymıyor. Işığı emmek yerine yok sayıyor. Radyo dalgaları, X ışınları, kızılötesi, mor ötesi hiçbiri onu tespit edemiyor. Sadece kütle çekimsel etkiyle başka şeylerin davranışını çarpıtarak varlığını ele veriyor. Sanki evrende iki ayrı gerçeklik var. Gördüğümüz ve gerçekte olan. Samanyolu'nun toplam kütlesinin yaklaşık %85'i karanlık maddeden oluşuyor. Görünür madde, tüm yıldızlar, bulut suları, gezegenler ve güneş sistemi dahil her şey sadece %15. Eğer karanlık madde yarın yok olsaydı Samanyolu birkaç milyar yıl içinde dağılırdı. Galaksimiz görünmez bir iskeletin üzerinde asılı duruyor. Bu iskelet olmasa hiçbir şey bu biçimde var olamazdı. Siz bu biçimde var olamazdınız. 1978'de Rubin bu sonuçları Nature dergisine gönderdi. Başlangıçta reddedildi. Bu anda bu oda içinde saniyede milyonlarca karanlık madde parçacığı vücudunuzun içinden geçiyor olabilir. Geçiyor ve hissettirmiyor, dokunmuyor, durmadan. Fakat korkunç gerçek şu. Zwicky 1933'te bu problemi belirledi. 90 yıl geçti. Hala bu maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. 90 yıl. Bir cismin %85'ini göremeden o cisim hakkında konuşabiliyorsak bilmek kelimesi ne anlama geliyor? Ve bilmek mi istiyoruz yoksa sadece var olduğunu kabul edip geçmek mi daha kolay? Görmüyoruz, bilmiyoruz, anlayamıyoruz. Evrenin baskın maddesi 90 yıldır insanlığın tam önünde duruyor ve biz hala onun adını biliyor ama yüzünü tanıyamıyoruz. 1 numara. Karanlık maddenin ne olabileceği? 2023 yılının kasvetli bir Kasım gecesinde Güney Dakota'daki Sanford Yeraltı Araştırma Tesisi'nin 1,5 kilometre derinliğindeki yeraltı laboratuvarında 56 yaşındaki parçacık fizikçisi Elena Aprile 4 yıllık veriyi analiz eden son ekran çıktısına baktı. Rakamlar sıfıra yakındı.
Anlamlı sinyal yoktu. Sandalyesini masadan geriye çekti ama ayağa kalkmayı reddetti. Uzun süre hareketsiz kaldı. Bekliyordu ki yazılımda bir hata bulunacak. Bulunamadı. Lux Zeppelin dedektörü karanlık maddenin en güçlü adayını 4 yıl boyunca aramıştı ve bulamamıştı. 1980'lerden bu yana WIMP'ler, zayıf etkileşimli ağır parçacıklar karanlık maddenin neredeyse kesin adayı sayılıyordu. Teorik fizik onları öngörüyordu. Süpersimetri modelleri onları zorunlu kılıyordu. Stanford, MIT, Oxford ve CERN'deki ekipler onları bulmak için dedektörler inşa etti. Yerin kilometrelerce altına gömdüler. Kozmik ışınımdan izole etmek için. Sıvı ksenonla doldurdular. Her parçacık geçişini kaydetmek için. Lux, Pandax, Xenon 1T, LZ. Her biri birinden büyük, birinden duyarlı. Her biri yıllarca veri topladı. Hiçbiri WIMP bulamadı. Aday listesi daralıyor. Ve liste bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Peki geriye ne kalıyor? Aksiyonlar var. Son derece hafif, son derece zayıf etkileşimli hipotetik parçacıklar. Orijinalde nükleer fiziğin bambaşka bir problemini çözmek için önerilen. Primordial kara delikler var. Büyük patlamanın ilk saniyelerinde oluşmuş olabilecek, evrenin erken döneminden bu yana varlığını sürdüren mikroskobik kara delikler. Steril nötrinolar var. Standart modelin bilinen nötrinolarına benzer ama hiçbir kuvvetle etkileşmeyen hayaletimsi yapılar. Bunları şöyle düşünün. Bir cinayet soruşturmasında suçlunun kesinlikle var olduğunu biliyorsunuz. İzi var, parmak izi var. Ama bu izler hiçbir kayıtlı şüpheliyle eşleşmiyor. Şimdi bu benzetmeyi de bırakın. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Belki de aradığımız şey bildiğimiz fizik kategorilerinin tamamen dışında. Belki standart model yanlış değil, sadece eksik. Ve bu eksikliğin büyüklüğü bildiğimiz her şeyin küçüklüğünü gösteriyor. Eğer primordial kara delikler karanlık maddenin önemli bir bölümünü oluşturuyorsa, büyük patlamanın ilk saniyelerinde beklediğimizden çok daha fazla kütlenin kara deliğe dönüştüğü anlamına geliyor. Bu, büyük patlamanın kendisini anlatan tüm modellerimizi kökten değiştiriyor. Şu an gözlemlenebilir evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi var. Her galaksinin merkezinde en az bir süperkütleli kara delik. Ve karanlık madde bu yapıların tamamını aynı anda çevreliyor, onları diri tutuyor, şekillendiriyor. 2023'te LZ sonuçları açıklandığında astrofizik dünyasında kısa bir sessizlik oldu. Sonra herkes başka teoriler aramaya başladı. Başka isimler koymaya. Bu anda belki de aradığımız parçacık ya da nesne tam burada, bu odada, yanınızdan veya içinizden geçiyor. Ve mevcut teknolojilerimizin hiçbirinin onu tespit etme kapasitesi olmayabilir. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, karanlık maddenin var olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ve onu aradığımız her yerde bulamıyoruz. Bu üç cümleyi aynı anda doğru kabul etmek, bilimsel aklın sınırlarını zorlayan bir çelişki. Ama bu çelişki gerçek. Eğer evreni oluşturan maddenin %85'ini adlandıramıyorsak, tanımlayamıyorsak, tutamıyorsak, evren dediğimizde neyi kastediyoruz? Gördüğümüzü mü? Yoksa gerçekte var olanı mı? Bu ikisi arasındaki uçurum ne kadar büyük? Adı var, yüzü yok. Anlam yok. Karanlık madde belki bir gün bulunacak. Ama bulunduğu o gün cevapların yerini çok daha büyük sorular alacak. Ve biz yine başa döneceğiz. Nedir bu? Neden var? Ve varlığının amacı olup olmadığını hiçbir zaman öğrenemeyecek miyiz? Bu tarz videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız şimdi ekrandaki videoya tıklayın ve abone olmayı unutmayın.